arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz Tesla'yı alalı yaklaşık bir ay oldu. Yani bu bir ay içerisinde çok farklı yorumlar da geldi tabii ki. Çünkü hani BMW'ye bindik, sonra Mercedes'e bindik, sonra abi niye Tesla'yı tercih ettin dediler. Haklılardı, yani şöyle bir elektrikli arabaya geçiş biraz komik oldu. Ama dediğim gibi bu birazcık da duygusal bir karardı benim için. Şimdi arabada bir ay içerisinde sevdiğim yerler var, sevmediğim yerler var. Bugün onları konuşalım. Şimdi arabaya doğru gidelim. Çünkü arabanın jantlarını da değiştireceğim bugün. Jantları da biraz babaanne arabası gibi duruyor arkadaşlar. Beyaz jantlar. Hatta sizlere şöyle göstereyim. Gel abi sen şöyle istersen, böyle daha rahat gözükür. Gözüküyor mu şu an şöyle yaptığım zaman? Aynen. Mesela şu jantlar arkadaşlar değişmesi lazım. Şimdi bunları ben aldım zaten bir jant. Şimdi onları takacağız. Onlardan da göreceksiniz. Ama bunların önünde ilk önce biraz arabayı anlatayım. Yani arabanın en sevmediğim özelliğinden başlayayım mesela. Sevdiğim çok fazla özelliği var tabii ki ama sevmediklerim de var. Mesela koltuk soğutması yok arkadaşlar. 2024 bir araba bu, biliyorsunuz. Ben sıfır aldım bu arabayı. Ama benim buradan ofise gitmem yaklaşık 35, 40, 45, bazen 50 dakika, trafiğe göre değişiyor. Şimdi böyle olunca, koltuk soğutma da olmayınca bazen böyle yani sırtım terliyor, bir de gömlek giyiyorum, bazen takım elbise giyiyorum. Güzel giyinmemiz gerekiyor. Hani böyle eşortmanla falan gitsem belki çok terleyince dokunmaz ama her neyse böyle sırtım terliyor. Bilmiyorum, eski arabalarımda onlar hani koltuk soğutma özelliği olduğu için öyle şeyler hissetmiyordum ama bu arabada öyle bir şey hissediyorum. Onun dışında sevmediğim başka hangi özelliği var? Şimdi şuraya bir videoyu koyayım mesela. Biliyorsunuz bu yağmur yağdığında wiper'lar çalışıyor ya. O mesela wiper'lar çalıştığında tam şu köşede bir alan var. Yani o alanı bir türlü temizlemiyor. Yani orada küçük bir gap var. Diğer yerler alıyor. Senin arabada da oluyor mu öyle bir şey çalıştırdığında? Olmuyor ama ben sırf o silecek için servise gittim. Niye? Bana su püskürtmüyor gibi geldi biraz. Ha. Ondan sonra gittim, adam gösterdi, püskürttüğünü gösterdi. Ama yani bilmiyorum. Bir de şey dediler, VD40, bezin üstüne VD40, Aha. o plastik silecek kısmını böyle şey yaptığın zaman, temizleyip sildiğin zaman o gap falan kapanıyormuş. Denemek lazım. Bilmiyorum, Tesla sahipleri varsa yorum kısmına yazsınlar. Ben öyle bir şey gördüm. Bir onu beğenmiyorum. Onun dışında yani beğenmediğim çok bir özelliği yok. Görünüşü orta, hani sıradan duruyor. Tabii çok lüks durmuyor ama yine okey duruyor arkadaşlar. Yani kötü de durmuyor. Arabanın içi çok güzel. Yani sevdiğim kısımları şimdi geçiş yapacak olursak. Gel istersen abi, için şöyle bir kısa bir gösterelim. Biliyorsunuz ben bu arabayı aldığım zaman beyaz, içini beyaz almıştım. Hani içi bu şekilde baktığınızda şöyle durayım. Hani fena gözükmüyor. Oturduğunda böyle. Kafadan takip etme var. O yüzden size böyle yapıyorum, gösteriyorum ama içi beyaz, içi gayet güzel arkadaşlar. Yani arabanın içini açtığım zaman ya da birisi arabaya bindiği zaman gerçekten o içi güzelmiş diyor. O da güzel bir efekt oluyor. Yoksa ben kırmızı olan bir araba alacaktım içi. Hani yine Mercedes falan alsaydım. Çünkü siyah falan böyle hep önceden siyah kullandım. Değişiklik olsun diyordum. Beyaz da olabilir diyordum. Bu Tesla'da bu beyaz rengini ben seviyordum. Mesela Instagram'da story attığın zaman gerçekten içi çok güzel gözüküyor. Bir de ben böyle takım elbise falan giydiğimde bir de hani içerisi beyaz olduğunda daha şık gözüküyor arkadaşlar. O yüzden arabanın içerisini çok sevdim. Koltuk kalitesi nasıl diye sorarsanız, koltuk kalitesi benim tabii diğer kullandığım arabalar spor araba olduğu için biraz sertti arkadaşlar. Hani GT olsun, M8 olsun, bunlar spor arabalardı, yarış arabalarıydı. Yani tabii onların içi ister istemez birazcık daha konforu azdı. Tabii bu birazcık daha A noktasından B noktasına sizi götüren bir araba olduğu için o yüzden gerçekten koltuklar rahattı. Koltuklar açısından bir sıkıntısı yok. Sadece işte koltuk soğutma olmadığından dolayı bazen böyle sırtım terliyor arkadaşlar. Onun dışında sevdiğim olaylarından bir tanesi, teknolojisi güzel. Yani biliyorsunuz araba kendi kendine park ediyor. Full self drive özelliği var. Bazen çok yorgun oluyorum böyle. Hani o zamanlarda güneş de tepeden vuruyor. Böyle bazen uyukluyorsun. İşte o zamanlarda full self drive modunu alayım. Hani bir en azından uyuyakalırsan falan beni götürsün diye. Hani tabii her zaman hani dikkatli sürmeniz gerekiyor arabayı ama hani böyle bir pozisyonda kaldığınızda da araba yardımcı oluyor. Her ay 100 dolar vermeniz lazım ya da 8.000 doları şu an yazılımı satıyor Tesla. Yani park özelliğinden zaten bahsettim. Otomatik park etmesi de güzel. Hani böyle bazen uğraşırsınız gelmiyor da, atıyorum evlisinizdir. Eşinize böyle bir şey alırsınız. Atıyorum park etme sorunu diye bir şey kalkar, yani her türlü araba kendi kendine zaten park ediyor. Ben artık zaten kendim bile fark etmiyorum dediğim gibi. Araba kendisini park ettiriyorum. Benden daha iyi park ediyor bazen böyle dar alanlarda falan. Beni uğraştırmıyor, yani iki tık yapmama gerek kalmıyor. O yüzden o özellik de güzel. Ses sistemi nasıl derseniz, bunun arkadan çekişli olanlarında 7 speaker vardı, 7 hoparlör vardı. Şu an benim elimdeki arkadaşlar bunda yaklaşık 13 tane var.
Ama ses kalitesi yani AMG'deki ya da M8'deki ya da nasıl söyleyeyim? Hani böyle Audi'de atıyorum A4'ün premium modeli olur, bir şey olur. Hani Prestige'leri var galiba onların. Hani onlardaki gibi değildir bence ses sistemi. Bir tık daha diğer arabalara göre kötüydü. Ben upgrade yapmama rağmen hani onu söyleyeyim. Onun dışında tabii hoparlörü de hani kötü değil ama iyi de değil, anladın mı? Ortasında bir hoparlör ses sistemi var. Onu işte hangi gruba sokacağıma ben de karar veremedim ama eski arabalarıma göre tabii kötü durumda. Onun dışında bu arabada yapmam gereken birkaç şey var. Şimdi dediğim gibi jantını değiştireceğiz. Bu cover'ı değiştireceğiz. Bu direkt çıkıyormuş böyle. Hatta bakayım çıkacak mı? Çekelim mi? Ne diyorsun? Çift tarafından iki elinle tut. Aynen. Aynı boşluklar. Şuradan diyorsun. Aynen o şekilde. Sen şöyle gel abi, buradan belki çekmiyordur. İyi alıyor mu? Bir saniye. Aynen iyi şu. Şimdi bunları çıkartacağım arkadaşlar. Bu şekilde, çünkü gerçekten kötü gözüküyor. Şimdi çıkartınca da bu şekilde gözüküyor şöyle baktığınızda. Farkı görürsünüz. Tabii ben ama buna başka bir şey takacağım şimdi. Çok çok daha güzel gözükecek. Bunun performans modeli var aslında. Bu performans modelinde yani şu an şu gördüğünüz muhabbet daha böyle tabii güzel şekilde geliyor. Jantı çok daha güzel şekilde geliyor ama $2000 daha fazla istiyor Tesla bunu yapabilmek için. Hani şu an benim aldığım şey 120-140 dolarlık bir şey. Hatta bu video sponsor oldular sağ olsun. Onlar bu ürünleri bana kendileri yolladı. Onları internetten gördüm, baktım. Güzeldi markaları vesaire. O yüzden o yolladıkları modeli ben takacağım. Beğenirseniz siz de aşağıda kodumla beraber alabilirsiniz. Şimdi diğerlerini de ben çıkarayım arkadaşlar. Yani bunları hızlı hızlı çıkarayım. Onun sonrasında zaten arabada gerçi çok fazla sevmediğim bir şey yok. Gerçekten benim böyle bir SUV'ye ihtiyacım vardı birazcık. Çünkü büyük adamım. Hani diğer arabalara bindiğim zaman biraz daha GT'de sorun olmuştu. Bir de Boxster'da sorun olmuştu biliyorsunuz Porsche'da. Hani biraz daha böyle rahatladım yani. Kapıyı açıyorum, direkt girebiliyorum. İstediğim gibi arabanın içerisinde hareket edebiliyorum. Ama dediğim gibi bu spor bir araba olmadığı için böyle, hani spor araba olmayan diğer eski arabaları alsanız da böyle olabilir. O rahatlığı biraz sevdim. Hani birazcık bu rahatlıkla devam edeceğim gibi gözüküyor. Şimdi bunları hemen... Para verip performans moduna sokabiliyorsun arabayı, biliyorsun değil mi? Ama işte şeyler olmuyor ya. Atıyorum lastikleri daha büyük onda falan. Bir de red kaliber var, kırmızı kaliberi var vesaire. Bir tık daha güzel duruyor. Hop. Uçuyordum lan. Baksana ellerim ne oldu. O performans modelinde ama birazcık daha tabii lastikler daha çabuk eskiyor. Evet, tabii. Öyle bir muhabbet var. Yandakileri de çıkartalım. Yani performansı daha güzel duruyor tabii. Arkasında da spoiler var. O spoiler da güzel duruyor ama onları sonradan alabiliyorsun. Hatta ben onu almadım. Onu da alacağım. Bakanlar varsa linkini bırakırım arkadaşlar. Hangi spoiler'dan bahsettiğimi. Karbon bir de böyle güzel gözüküyor. Hızlı hızlı abi şöyle çekelim. Çok çabuk çıkıyor yani baksana. Hiç zorlamıyor. Çaldırmamak lazım. Yani normalde bunu güzel yapmak için düşün $2000 para veriyorsun. Hani daha böyle lastiğini yükseltiyorsun falan. Gerçekten daha güzel gözüküyor arkadaşlar ama. Ama bilmiyorum, $2000 verilmez bence. Bence pahalı. Bir de biraz daha rahatlığını etkiliyor diyorlar. Hani bu şekilde daha rahatmış. Tamam, bunları çıkardık. Şimdi böyle bir götürelim. Ama bir kabı değiştiriyorsun, sanki komple jantı değiştiriyorsun gibi. Gerçekten çok güzel bir çözüm. Neyse biz şimdi takalım. Ondan sonra videoyu takarken sizlere gösteririz. Şimdi böyle bir kap var arkadaşlar. Sizlere bahsetmiş olduğum kap burada. Bunu da şimdi buraya takacağız. Hadi bakalım. Şunu çıkartalım. Evet, şimdi şu ortasını buldum. Ve itiyorum. Ve farkı şu şekilde görebilirsiniz. Bakayım. Tamam. Güzel. Şimdi diğerini de aynı şekilde yapalım arkadaşlar. Yani bence çok çok daha güzel gözüküyor. Yani diğeri beyazı gerçekten babaanne arabası gibi kullanıyordu. Hiç hoşuma gitmiyordu. Valla ben o yüzden değiştirmek istedim. Şimdi bunun şu kısmını bulalım. Şu şekilde koydum, ayarladım. Ve takmış oluyoruz. Şimdi ortasında da şöyle iki tane siyah bir şey var. Bunları takalım. Birazcık daha güzel gözükecek. Bu yapışkan. Şimdi buradaki şeyini çıkartıyorum. Şuraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Ve hazır. Diğerine de yapıyoruz. Şöyle fark nasıl sence Nero baktığında? Bir tık daha güzel sanki değil mi? Yani çok fark etti ya. Bayağı Toyota'ydı o. Şimdi en azından bir şeye benzedi tabii.
Evet, bir diğeri diyor Toyota gibiydi. En azından şimdi bir şeye daha benzedi. Bir de düşün, bunu bir de seramik yapıyorlar bazen, böyle PPF black, Tamam. satin black yapıyorlar. Benim M8'e yaptığım gibi. Biraz fanteziye kaçıyor. O yüzden yani bu araba için bence çok gerekli değil. Ama arka spoiler düşünüyorum. Spoiler güzel gözüküyor. Ben diğerlerini sonradan takarım. Başka araba hakkında ne diyebilirim? Eve ben zaten sizlere biraz sonra göstereyim. Hatta şimdi göstereyim abi. Eve şarj istasyonu kurdum. Ben bu ürünü 450 dolar almıştım. Tesla'nın kendi sitesinde zaten satıyorlar. Yani evin tam şurasına koydurduk. Takan adam da garaj içerisinde olsaydı yaklaşık 500-600 dolara takıyordu. Ama ben şimdi garajı biliyorsunuz storage olarak kullanıyorum işte. Kendi eşyalarımı koyuyorum işte. Aldığım şeyleri oraya koyuyorum şimdi yapacağım ticarette. O yüzden orası benim için birazcık daha böyle storage olarak arkadaşlar. O yüzden garajı kapattım ben komple. Elektrik istasyonunu da buraya koydum. Buradan şunu alıyorum. Arabanın sol tarafına takıyorum arkadaşlar. Yaklaşık 4 saatte, 4,5 saatte 280 mile kadar çıkıyor. Ben arabayı %80'e kadar şarj ediyorum. Arabayı %100 şarj edersem 310 mile kadar çıkıyor bu araba. Ama sürekli, oğlum çok güzel gözüküyor yalnız. Ne? Çok fark değişmiş ettim. ya. Oha. Harbi çok güzel gözüküyor yani. Gel abi. Çok deli fark etti yiyor. Tabii, Ama o yüzden gerekliymiş yani baksana. tabii. Şimdi birazcık böyle biraz daha serseri oldu yani. Diğeri çok kötüydü. Evet. Neyse arkadaşlar, şarj etme olayı çok güzel. 13-14, 15 dolara falan fullüyorum evde. Pardon, ne 13-14'ü ya, 10 dolara falan, 9 dolara falan fullüyorum. Eğer süper şarja gidersem 16-17 dolara fullüyorum. Yani evde şarj etmem benim için hem daha uygun hem de takıyorum. Eve giriyorum, yemeğimi yiyorum. Zaten 4 saat sonra çıkartıyorum. Çıkartmasam bile zaten kendisi iptal ediyor. O yüzden sürekli arabaya bindiğinde şarjın oluyor. İstediğin zaman istediğin range'e gidebiliyorsun yani. Sürekli düşünün, arabanız ya da deponuz full şeklinde geziyorsunuz diye düşünün ve gerçekten ucuz yani. O yüzden benim hoşuma gidiyor. Bir de bende biliyorsunuz solar panel var. Biraz Tesla ile bağlantılı değil ama sonuçta ben bayağı bir elektrik üretiyorum arkadaşlar. 44 tane panel var benim çatıda. O da işte yani arabayı falan kullandığımda yardımcı oluyor. Gün içerisinde Tesla'yı şarj edersem elektriği oradan alıyor. Yani benim için çok güzel oldu Tesla, öyle söyleyeyim sizlere. Para açısından güzel oldu, bir de rahatlık açısından güzel oldu. Ama ilerleyen zamanlarda birazcık daha böyle işleri güzel toparladığımızda tekrar bir V8 motora ben de binmek istiyorum tabii ki. Onun dışında arkadaşlar arabada CarPlay yok. Ben CarPlay'i özledim mi derseniz CarPlay sizde oluyormuş. Çünkü bazen CarPlay'e bağlandığınız zaman, biraz influencer olarak konuşayım ben. Atıyorum Instagram'da story atacağınız zaman o sesi kapatıyor arkada. Mesela şarkı çalıyorsunuz. Story'e ne zaman kaydetmeye bastığınızda o arkadaki şarkıyı kapatıyor. Ya da onu kamera kısmından fotoğraf kısmına girip sağa kaydırıp o şekilde video çekmek zorunda kalıyorsunuz ama onun da işte boyutu Instagram Story'e uymuyor. Yani böyle saçma bir şey oluyor. Hani o sorunu biraz çözüyor bu araba. O yüzden hoşuma gitti. Instagram filtreleriyle story çekebiliyorum. İçi de güzel olduğu için hani biraz daha böyle attraction alabiliyorum sosyal medya işlerinde. Benim için o güzel. Yani onun dışında CarPlay'i çok fazla aramadım. Kendi adresine girdiğiniz zaman kendi Maps'i de fena değil. Zaten onu kullanarak adresi yazıyorum. Beni kendi kendine götürüyor. Hani o yüzden de çok güzel. Bazen araba kullanmak istemediğim zamanlar oluyor. Yorgun oluyorum. O zaman atıyorum ya da telefonda bir tık daha fazla zaman geçirmem gerekiyor. O zaman o moda alıyorum. Götürüyor. Ve hani sağdan sola gidecekseniz arkadaşlar çok rahat bir araba. Kötü bir şey söyleyemem ama şöyle kötü bir şey söyleyebilirim. Şimdi bu arabayı ben evden şarj ediyorum. Siz apartmanda falan yaşıyorsanız bu elektrikli arabaları şarj etmek bir tık daha zor olabilir. Sıralarda falan beklemek zorunda olabilirsiniz. Bu Tesla'nın ya da herhangi bir elektrikli bir arabanın normal bir sorunu. Yani ben bu sorunu şu an çekmediğim için de direkt evimin önünde şarj ediyorum ya, benim için çok iyi oluyor. Yani o yüzden ben aldığım için mutluyum. Aradan bir ay geçti. Şöyle bir sene geçtikten sonra ben bir video daha yapayım sizlere. Tamamen ne düşünüyorum. Ama bir ayda zaten ben bu arabaya bayağı mil koydum bu arada. Yaklaşık 1000 mile yakın mil koymuşum. Allah Allah. Aynen. Bayağı kullandım yani arkadaşlar arabayı. Neden bu kadar mil koydum? Çünkü Mercedes'e de bu kadar mil koymaya başlamıştım. Ofise git gel yapıyorum ya, çok uzak. Onları yaptığım zaman Mercedes'e çok fazla para kaybedecekti. Birazcık öngörülü davrandım. O yüzden hemen galeriye verdim onu. Galeride şu an sahiplerini bekliyor. İlgilenenler varsa da aşağı kısma galeride linkini atarım. Araba şu an 90 bin dolardan piyasaya koyduk. Almak isteyenler varsa buyursun. Orlando'da arabam satılık. Kırmızı GT var ya, onu satıyorum. Neyse arkadaşlar, yani arabadan genel olarak gayet memnunum ve şu an çok güzel gözüküyor. Sadece bunu değiştirmek bile yani çok güzel oldu. Şu arkaya da spoiler takarsam. Spoiler takarsan X'e Aynen. dönüşüyor. Aynen, yani böyle hani performans modeline dönüşüyor iyice. Onları da yapacağım. Kapı kollarını karbon falan da yapabilirim. Bir de bana dediler ki arabanın içerisinde, sizlere göstereyim. Mesela bunu kesin yapın dediler. Ben daha yapmadım. Hani burada şey koyuyorsunuz. Şu kısma böyle hani su geçirmez böyle bir şey koyuyorsunuz.
Böyle karbonumsu. Gerçekten çok güzel o da. Arabaya tint yaptım. Yani şuradaki tint yoktu arkadaşlar. Burası direkt güneşi alıyordu. Bir de ben tabii windshield'a da tint yaptım. Hani bunların derecesi 15'e 35. Bir tık daha koyu zaten yan taraflar. Ön taraf bir tık daha açık. Onun dışında araba zaten beyaz içerisi olduğu için zaten yine her türlü içerisini gösteriyor. Zannetmiyorum polisler açısından çok böyle sorun yaşayayım. Belki içerisi siyah olsaydı daha böyle koyu gözükürdü. Bazen sorun olabiliyor, hani çevirseler falan yakalayabilirler mi? Bilmiyorum, yakalayabilirler belki ama hani şu an Florida'da çoğu insan bu şekilde kullanıyor. Çok da sorun olmuyor. İçerisi de beyaz olduğu zaman yani bir tık daha dediğim gibi görülebilir oluyor. O yüzden daha hiç sorun yaşamadım. Ben GT'de de zaten böyle yapmıştım arkadaşlar. Onda da çok sorun yaşamadım. Arabanın ortasında işte bir konsol alacağım. Oradan 2-3 tane işte Apple kablosu çıkartacağım. Ürünleri de yana koyarım, onu da almadım da. Ama şöyle bir şey aldım. Gel istersen abi, onu da gösterelim. Yani telefonu koymak için bir şey aldım. Çok güzel arkadaşlar. Bazen arabayı full self drive aldığınızda sürekli ötüyor telefona bakarsanız. O yüzden şu şekilde bir şey koydum arkadaşlar. Yani bu gerçekten çok pratik. Bu şekilde arabayı kullandığınız zaman bazen full self drive sürekli hani telefona baktığınız için ötüyor, iptal ediyor kendisini. Hani buraya koyduğunuz zaman hem yolu daha iyi izlersiniz hem de telefona o şekilde bakarsanız birazcık daha güvenli olur. O yüzden böyle bir şey var. Bir de burayı şarj ediyor kendisini. Telefonu koyduğunuz zaman şarj etmeye başlıyor. Böyle bir şey tavsiye ederim. Bakalım, onun dışında şeyi değiştirmeyi düşünmüyorum. Şu direksiyonu değiştirmeyi çok fazla düşünmüyorum arkadaşlar. Direksiyon bazıları böyle yok diyorlar galiba. Bu Model S'in tarzında bir şekilde değiştiriyorlar. Ona gerek yok. Onun dışında şöyle baktığın zaman bunların temizlenmesi de kolay arkadaşlar. Hani bazen beyaz olduğu için insanlar şey diyor, abi nasıl temizleyeceksin diyor. Temizlenmesi de kolay açıkçası. İçerisi bu şekilde. Bence gayet güzel gözüküyor. Evet, şimdi arabayı bir ay kullandık. Düşüncelerimi sizlere belirttim. Tavsiye eder miyim bu arabayı? Ben bu arabayı biraz deal olarak aldım arkadaşlar. Hani %2'den aldım ben bu arabayı. O yüzden faizler biraz daha düşüktü. Ama yani şu an Amerika'da ortalama %7, %6,5, %8, %9 kredi skorunuz hani birazcık daha 400'lerdeyse. Hani bir faiz çıkıyor. O yüzden iyi bir faiz oranında aldığım için ben memnunum. Arabada zaten daha yeni olduğu için herhangi bir sıkıntı zaten çıkarmadı. Birazcık alışma çabalarım oldu. Yaklaşık 1200 kadar dediğim gibi mil koydum arabaya. Genel olarak tavsiye eder misin? Tavsiye ederim. Hani sonuçta bu arabayla uzun süre tutabilirsiniz. 100 bin mile kadar garantisi var. 100 bin mile gelmeden satarsınız atıyorum. Zaten 100 bin mile de ben 4-5 sene kullansam anca yani 100 bin bile yapamam. Hani 4 sene zaten sonra satma planım vardı. Tabii diğeri düşer mi? Diğeri kesinlikle düşer ama ben zaten bir arabayı 4 sene tuttuktan sonra çok az benzin parası veriyorum. Oradan 12 bin dolara yaklaşık ben zaten sırf benzin parasından save ediyorum arkadaşlar 5 sene içerisinde. Yani onlara baktığınız zaman bir de federal tax kredi var. 7500 dolar devlet tax'i geri veriyor. Bu da gerçekten güzel bir avantajdı. O yüzden bunun aylık ödemesi yani 600 dolar gibi bir şey. Benzin farkını da falan katarsanız işte 400 dolara falan geliyor diğer normal arabalara göre. Yani Amerika genelinde de zaten aşağı yukarı bütün arabalar şu an 400-600 dolar arabasında. Hani böyle sıkıntı çıkarmayacak bir şey alacaksın diyorsanız. Ne diyorsun, öyle değil mi şu an Amerika'da? Ya en en büyük problem zaten mekanikler ya. Evet. Şimdi bu arabada mekanik problemi yok. O yüzden ne bileyim bence güzel. Evet, evet bence de. Yani yağ değiştirme muhabbeti falan da yok. Çünkü özel BMW ya da Mercedes yağ değiştirdiğim zaman minimum 110 dolar burada ya da 120 dolar bir arkadaşa götürüyoruz. Ama siz tabii BMW ya da Mercedes'e götürürseniz yağ değiştirme 400 dolardan falan başlıyor. Hani sırf kendi servislerini kullanmak isterseniz. Bunda öyle bir şey de yok. Hani batarya, evet, hani sonunda o diyorum 30 sene belki bataryası gitmez tabii ki. İlla ileride sorunlar yaşanabilir ama batarya herhalde yenilemeleri de ilerleyen zamanlarda ucuzlar diye düşünüyorum. Daha bugün haber gördüm. Artık taksi olarak kendi kendine sürüp para kazandıracakmışız bize. Öyle bir şey vardı. Yapacaklar yani. Tekrar duydum bugün, bilmiyorum. Sen araştırmayı seversin. Sen duyduysan böyle bir şey olabilir yani. Nero seviyor bu işleri. Arkada da Nero'nun arabası var arkadaşlar. Sen memnun musun bro şu ana kadar? Ben memnunum da yani bu aralarındaki büyüklük, yani Y'ye oturunca diyorsun hani lan acaba bunu mu alsaydım diyorsun. Benimkisi 3 olduğu için. Ama onun da şeyini seviyorum. Virajlara girişini, hızını seviyorum. Sen hız yapıyor musun şu an? Vallahi yapıyorum ya. O yüzden Nero diyor benim yüzümü gösterme bugün diyor. Bugün hız yapıyorum diyor. Onun yüzünü göstermedik. Bugün yok. Neyse arkadaşlar, yani genel olarak dediğim gibi tavsiye eder misin? Ederim. Kendinize iyi bakın. Ben yavaş yavaş kaçıyorum. Şu arabanın şu kısımlarını da değiştireyim. Araba gerçekten çok güzel gözüktü. Siz de jant kaplarını almak isterseniz aşağı kodumu bırakacağım. Linki bırakacağım. Oradan alabilirsiniz. Hoşça kalın. Bay bay.